İyi misiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Sonrasında konumuza geçelim. 2021 2020'de yapacaktı. Virüs dolayısıyla doğal olarak 2021'e ertelendi. 2021'de yapılacak. 24 Temmuz olması lazım. 24 Temmuz'da olimpiyatlar yapılacak. Tabii bunun öncesinde özellikle önemli olan bir konu var. Boksla ilgili önemli olan bir konu var. Arkadaşlar da yavaş yavaş gelsin. Kendim çalıp kendim oynamayayım. Şimdi arkadaşlar, boksta son zamanlarda gençler, büyükler, ben yakından takip ettiğim için genel olarak boksla ilgili konuşacağım. Şimdi arkadaşlar, zaman zaman bazı ülkelerin inişlerini çıkışlarını boksta görüyoruz. Kimi ülke bir bakıyorsun, örnek vereyim, boksta bir anda birçok madalyaları toplayabiliyor. Örnek vereyim, Akdeniz oyunlarında Cezayir doğal olarak, hocam kolay gelsin, teşekkür ettim kardeşim. Cezayir bütün madalyaları Türkiye geldi. Akdeniz oyunlarında birçok madalya aldı. En az 7 siklette şampiyonluk aldı. 6 veya 7 siklette. Ben öyle hatırlıyorum. O an Cezayir büyük bir ihtimal antrenör değiştirdiği için veya Kübalı bir antrenörle mi çalışıyordu o zaman? Farklı ülkeden bir antrenörle çalışıyordu doğal olarak. Boksta o yıl Akdeniz oyunlarında patlama yaptı. Yine bu sene gençlerde 2019 olması lazım. 2019 mu 2020 mi? Gençlerde bu sefer India, yani India, Hindistan, özellikle de bayanlarda silme götürdü. En az 7-8 siklette Hindistan dünya şampiyonluğu çıkardı. 7-8 siklette. Aynı şekilde bize baktığımız zaman örnek vereyim. Biz sadece bayanlarda, normalde biz bayanlarda boksta iyiyiz. Yani bunu zaman zaman haberlerden her şeyden duyuyoruz. Yani gerek sosyal medyada görebiliyoruz. Reklamda yapıyorlar. Doğal olarak insanlar paylaşıyor. Şimdi arkadaşlar, biz de bayanlarda zaten eskiden beri iyiyiz ve gittiğimiz her dünya Avrupa şampiyonasında madalyalar getiriyoruz. Yıldızlar gençlerde de geliyor boksta. Büyüklerde tabi zaman zaman geliyor ama büyüklerde biraz da zor. Çünkü büyükler top nokta boksta ve büyükler dünya şampiyonası da kolay değil, zor. Dünyadan madalya aldığın zaman doğal olarak aynı şekilde sanki olimpiyattan madalya almışsın gibi zorlukta geçiyor dünya şampiyonası. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi gençlerde, erkeklerde madalya alamadık. Bayanlarda sadece bir madalya aldık ve tek şampiyon çıkarttık gençlerde. Büyüklere gelince, büyüklerde son zamanlarda boksta bayanlar olarak başarı var. Madalyalar geliyor. Aleykümselam. Tabii bu madalyalar geliyor, çok güzel. Özellikle de dünya şampiyonasında alınan madalyalar olimpiyatın öncesinde ön prova. Yani burada aldığım bir madalyayı dünyada olimpiyatta aynı madalyayı alamayacaksın diye bir şey yok. Aynı şekilde alabilirsin. Yani dünya şampiyonası olimpiyatların minisidir. Yani bir küçültülmüşüdür. Olimpiyat zirvedir. Yani her sporun zirvesidir olimpiyat. Bu yüzden olimpiyatlarda madalya almak kolay olmamakla birlikte zor. Çünkü olimpiyatta her ülkeden seçili. Yani örnek vereyim, en iyi olan boksörler geliyor. Her maçınızda seçilmiş en kaliteli boksörlerle karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden olimpiyatın önemi bu yüzden çok ve dünyada da en çok ses getiren, en çok bir sporcunun reklamı olan büyük bir organizasyon olimpiyat. Şimdi arkadaşlar, son zamanlarda gelen madalyalar var. Doğru, başarı var, örnek vereyim. Ama eski yıllara göre gerçekten katılım sayısı da çok az olimpiyatlara. Örnek vereyim, madalya sayısı da çok fazla değil. Bayanlarda bir çıkış yaptığımızı görüyorum. Ama bu olimpiyatlarda önemli olan, örnek vereyim,
dünya şampiyonu olmuşsun, dünya ikincisi olmuşsun, dünya üçüncüsü olmuşsun veya madalyalar almışsın. Önemli olan bunu olimpiyatta taçlandırmak. Boks öyle bir spor ki arkadaşlar. Yani bir maçı geçmeden kesinlikle ikinciye geçemiyorsun. Belki rakibin nasıl söyleyeyim? Rakibin belki çok iyi olmayabilir. Ama onu geçmeden yani bir sonraki rakibinle dövüşemiyorsun. Önce onu geçeceksin. Kaybetmeyeceksin. Bu yüzden şimdi bir şoka uğramamak için boksta özellikle bir şoka uğramamak için doğal olaraktan buna öncesinde çok güzel bir hazırlık yapılması lazım. Her türlü. Örnek vereyim, sporcuları psikolojik olarak, kondisyon olarak bir seviyede tutmak. Yani olimpiyatlara geldiğinde o top noktayı yakalamak, yani onların zirvedeki performanslarını yakalamak ve o dengeyi inişe geçmemesi, dengede tutmak o boksörlerin performansını, gerçekten bu çok zor. Zaman zaman nasıl ki boksörlerin ruh hali değişebiliyor. Kimi maça çıkarken çok dövüşmek istiyor bir turnuvaya giderken. Bazen doluyor mesela isteksiz gidiyor. Yani olimpiyatlarda büyük bir organizasyon, ortam baskısı, atmosfer, tabi bu da az çok performansı etkiliyor. Emin olun bunlardan en çok etkilenenler de biz Türk boksörleri de bundan çok etkileniyor ortamlardan. Bu yüzden bizim madalyaya yakınız. Boksta şu anda baktığımız zaman altın madalyaya da aslında çok yakınız. Çünkü bayanlarda gelen iyi boksörler var. Fizik olarak güçlü ve yetenekli boksörler var. Önemli olan zaten bu yetenekleri elde tutmak ve onları yani çıkışını devam ettirmek. Şimdi olimpiyata biz Avrupa'dan, dünyadan veya nasıl söyleyeyim, birçok organizasyondan bu kadar madalya alırken olimpiyata gittiğimizde örnek vereyim, bizden sporcular olimpiyata gittiğinde boksta parantez açayım. İlk maçta veya çok umutlarla beklediğimiz bir boksör kaybettiği zaman şoka uğrarız değil mi? Şoka uğramamak için o boksörlerin psikolojikmen performans olarak onları bir seviyede tutmaya çok önem gösterilmesi gerekiyor. Eğer ki bu önem gösterilmezse doğal olarak şimdi sporcu ne der? Dünya şampiyonu olsa Avrupa. Ben zaten der Avrupa şampiyonuyum. Herkesten iyiyim. Ben çıkacağım, örnek vereyim. Önüme geleni yeneceğim. Ama boks öyle bir spor ki sürprizlere çok açık. Neden dersen örnek vereyim. Olimpiyatta madalya alamayan bir boksör çıkıyor. Profesyonelde 2 defa olimpiyat şampiyon olmuş bir boksörü yenebiliyor. Veya dünyanın zirvesine oturabiliyor profta. Hani boksta da şöyle bir şey var. Bundan önceki bir rakibin vardır. Yenmiş olabilirsin. Ama baktığın zaman rakibin olimpiyatlara geliyor. Doğal olarak olimpiyata öyle bir hazırlanacak ki olimpiyatta senden kaybettiği maçı almak için boksun üzerine daha çok koyacaktır ve ona göre çalışacaktır. Doğal olarak seninle karşılaştığı için senin zayıf ve artı ve eksi yönlerini tespit edip ona göre çalışacaktır. Bu yüzden her zaman boksta şu var. Dünya şampiyon olabilirsin veya Avrupa şampiyon olabilirsin ama dediğim gibi bir maç senin kaderini belirler. O bir maça, her maça aynı maç şeklinde önem vereceksin ve sıfırdan bir dünya şampiyonu olmamış gibi çalışacaksın ve ona göre rakiplerini tekrardan yeneceksin. Eğer ki ben dünya şampiyon oldum, işte normal çalışırım, giderim işte yine onları da yener, olimpiyat şampiyon olurum dersen aleykümselam. Doğal olarak bu şekilde bir sürprizle karşılaşırsan çok üzülürsün. Bunda dikkat etme gereken konu şu. Her zaman sistemli çalışmak, akıllıca çalışmak. İşte ben olimpiyata gideceğim, işte aşırı yüklendiği zaman bu sefer vücudu çok fazla yorarsın. Doğal olarak da kendini bitirirsin. Maçta elin kolun gitmez. Bu yüzden olimpiyata katılacak özellikle de sporcuların bence kafa olarak kendilerini rahatlatmaları lazım. Eğlenmeleri lazım. Hem antrenmanları özellikle de eğlenceli hale getirmeleri lazım. Yani sıkmadan, çok fazla stres yapmadan, çok fazla büyütmeden
eğlenerek, örnek vereyim, bunu en güzel kim yapıyor? Ukraynalılar yapıyor. Kübalılar yapıyor. Kübalılar çok rahat ringde. Neden? Çünkü rahat çalışıyorlar. Yani aynı şekilde Ukraynalılar da örnek vereyim, Avrupa Şampiyonası'nda final oynayacak. Basket oynuyor. Sabaha 4-5 saat sonra maçı var. Basket oynuyor. Yani bu şekilde boksörlerin özellikle üzerine bu rahatlığı oluşturması gerekiyor. Eğer oluşturmazsa doğal olarak bir panik havası, çok fazla beklenti var. Sporcu da bunu biliyor. İşte belki altın madalya getirecek tek sporcu bu gibisine, işte güveniyoruz gibisine dediğimiz bir sporcudan işte bir sürpriz yaşarsak, işte bu herkesi şoka uğratır. Şok olmamak için de dediğim gibi buna dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Dünyada mesela birçok ülkeleri gördük. Boksta iniş çıkış yakalayan. Dediğim gibi bir ara Küba düştü. Örnek vereyim. Özbekistan öne çıktı. Kazakistan öne çıktı. Ben bunlarla ilgili de video çektim. Önemli olan boksta şu: kemik bir kadro var ve o kadroyu dağıtmamak çok önemli. Tabi bu kadro dağıldığı zaman doğal olarak her ülkede boksu geriliyor. Bu da bir gerçek. Şimdi bizim ülkemizde de şöyle bir şey var. En büyük sorunumuz şu: bizim ülkemizde örnek vereyim, A şehrinden bir antrenör geliyor. O şehirdeki kendi sporcularını veya ona yakın antrenörleri yanında tutuyor. Diğerlerini elinin kenarıyla, iyi olsun kötü olsun, tikliyor. Bizim en büyük sorunumuz bu. Bizde örnek vereyim, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi değil. Nereden hangi başkan olursa olsun veya örnek vereyim antrenör olursa olsun tek bir amaç olması lazım. Sadece milli takım. Milli takıma gelen sporcuların da hepsinin amacı şu: yani milli takım adına dövüşmek. Yani kendi ülkesi adına. Yani orada şu olmaz: memleketçilik, örnek vereyim, nasıl söyleyeyim, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi olmaz. Örnek vereyim, ırka, şuna buna bakılmaz. Eğer ki bir insan üzerine milli formayı giymişse olay bitmiştir. O nereli olduğu, ırkı, şunu bunu hiç göz önünde bulundurmaya gerek yok. Amaç bu olursa doğal olarak olimpiyatta veya ülkemizde boks hem olimpiyatta madalya alırız, hem ülkemizde de boks gelişir. Ama genel olarak her zaman baktığımız gibi herkesin şikayeti bu. Örnek vereyim, A şehrinden biri diyelim federasyon başkanı oluyor veya B şehrinden. Şimdi o hemen diğer başkanla çalışan antrenör veya örnek vereyim kişileri doğal olarak kendine cephe alacak gibi görüyor ve onları kendinden uzak tutuyor. B şehrinden bir başkan çıkınca o da aynısını yapıyor. Bizim ülkemizde boks doğal olarak bu şekilde gidiyor. Bu şekilde gittiği için de doğal biz de boksta zaman zaman başarılı oluyoruz, zaman zaman da başarısız oluyoruz. Bunun örneklerinden bir tanesi de birçok kez görebiliyoruz. Olimpiyatlarda da burada belki başarılı olurlar. İnşallah hepsi emeğinin karşılığını alır. Ne hak ediyorsunu alır. Allah herkesin kalbine gönlüne göre versin. Şimdiden bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, boksta başarı nasıl gelir? Mesela Küba'nın bir takımı vardı. Kemik bir kadro vardı. Doğal olarak kemik kadro bir şekilde dağıldı. Ülkesini terk eden boksörler oldu. Küba o sene olimpiyatta, ben öyle umuyorum, bir altın madalya mı ne aldı? Bir tane altın madalya aldı herhalde. Çoğu ikincilikte kaldı. Üçüncülükte kaldı. Ama bu ara ne yaptı mesela? Öne çıkan da ülkeler oldu. Doğal olarak kemik kadrosunu korudu. Sistemli çalıştı. İyi çalıştı. Özbekistan, Kazakistan olimpiyatta ön plana çıktı. Arkadaşlar, bir ülkede doğal olarak sporda, özellikle de boksun gelişmesinde katkı sağlayacak tek şey birlik beraberlik olması gerekiyor. Bu birliği beraberliği sağlayamadığınız sürece doğal olarak da hangi spor olursa olsun başarı gelmiyor. Burada bunu neden anlatıyorum? Çünkü olimpiyatlara az kaldı. Yakında olimpiyat var. Ve şu bir gerçek: bizim ülkemizde
bu işi iyi bilen var. Özellikle de boksu iyi bilmeyen insanlar var. Biz iyi bilenleri ön plana çıkartacağız. İyi bilmeyenleri bir tık geride tutmak zorundayız. Başarı gelmesini istiyorsak. Ama biz e, iyi bilsin veya kötü bilsin, beni destekliyorsa, benim yanımda oluyorsa bitmiştir. Ona ben işte her türlü şansı, her türlü fırsatı tanırım diyorsa doğal olarak sonucu hüsran oluyor arkadaşlar. Şimdi sorular varsa soruları alalım. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. 12'sin 11'inde olması lazım. Gervonta Davis'in maçı var. Arkadaşlar bana soruyordu. Yani bunu da söyleyeyim. Yakın bir tarihte bu maç var. Arkadaşlar sorular varsa gelsin. Ben de sürekli konuşmayayım. Boksta dediğim gibi yani arkadaşlar boksta önemli olan doğru çalışmak, sistemli çalışmak. Eğer sistemin iyi oturtturamazsanız nerede olursa olsun her ülkenin bir sistemi olması lazım. Oturmuş bir sistemi. Eğer bu sistem oturmazsa doğal olarak hep inişler çıkışlar olur. Hangi spor olursa olsun bizim özellikle de bizim ülkemizde bu sistemin oturması şart. Tabii bunun oturması bizim ülkemizde doğal olarak çok zor. Çünkü şöyle bir şey var. Herkes kendini yani kendine rakip gördüğü birini hep bir köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Sıkıştırmaya çalıştığı için de işini iyi takip edemiyor, işini iyi yapamıyor. Doğal olarak da buradan başarısızlık çıkıyor arkadaşlar. Sizin de sorularınızı alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Emre. Mert Kul. Selam aleyküm selam. Abi olimpiyatlara kim gidiyor biliyor musun? Yani birkaç boksör gidiyor. 2-3 tane bayan, bir tane şu anda bilmiyorum tam olarak da. 3 bayan gidiyor. Büşra Şıldar gidiyor. Şıldar mıydı? 3 bayan gidiyor bu şu anda. Toplam 4 tane şey var herhalde. 3-4 tane 3 bayan var. Erkekleri bilmiyorum ama 3 tane bayan sporcu var. İleride inşallah ben de gideceğim. İnşallah İnan Boyacıoğlu. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Yani olimpiyatlar gerçekten büyük bir organizasyon. Dünya olimpiyatları takip ediyor. Yani olimpiyatı dünya izliyor. Yani bütün ülkeler olimpiyat zamanı oraya kilitleniyor. Yani orada kolay kolay da nasıl söyleyeyim birinin hakkını yemek çok zor. Çünkü dünyanın gözünün önünde bunu yaptığınız zaman doğal olarak herkesin tepkisi olur. Yani kimse bunu kolay kolay yapamaz. Yapıldığı zaman da çok büyük nasıl söyleyeyim tepki alıyor. Hangi kişi veya birileri tarafından örnek vereyim maçla ilgili bir şike mike olayı olsa bunun gibi çok büyük sorunlar yaşanıyor olmuyor. Yani olimpiyat top nokta. O yüzden olimpiyatı hiçbir şeyle karıştırmaya gerek yok. Avrupa Dünya Şampiyonası olimpiyat zirve nokta. Yani zirve. Olimpiyatta alınan bir madalya gerçekten çok önemli. Aleyküm selam. Bence o olimpiyat madalyası para konusunda WBC daha çok basar tabii ki. Ama olimpiyat madalyası bence bütün kemerlerden benim gözümde bütün kemerlerden daha iyidir yani. Olimpiyatta alınan bir altın madalya yani dediğim gibi bence çok aşırı önemlidir. Benim en büyük hayalim boksta olimpiyat şampiyonu olmaktı. Yani herkes
Hani bu bütün boksörlerin hayali öyledir. Yani olimpiyat şampiyonu olmak ister. Çünkü olimpiyat alın teridir. Aynen öyle. Yani olimpiyat sporun zirvesi. Yani olimpiyatlarda gerçekten çok mücadele etmek istedim. Belki olimpiyatlarda şunu söyleyeyim, yani boksum olimpiyatlara en çok yakışan e, teknik olarak, stil olarak bir tanesiyim. Olimpik sporcu kapasitesinde, yani kapasitesi demeyeyim, olimpiyatta dövüşecek ve olimpiyatta görsellik olarak boksum sevilen tarzda. Çünkü fazla hareketli olmam, teknik olmam. 2008-2012 olimpiyatlarına şansım çoktu. Ama sağ olsun bazı adaletli hocalar var. Adaletli hocalar sayesinde biz olimpiyatlardan bir şekilde uzak durdurulduk ve önümüze dediğim gibi her zaman paraşütle birisini indirdiler ve onları 2008 ve 2012 olimpiyatlarında onları dövüştürdüler. Tabii bu dünyanın öbür dünyası da var. Burada alamadığımızı öbür tarafta alacağız. Hocalar da kendini zaten çok iyi biliyor kimse. Zaten onları da kalmadı. Onlar da haritadan silindi yani. Bu hocaları nasıl aşarız ya? Belki bir gün bizim de önümüzü kapatırlar. Arkadaşlar bu hocaları aşamazsınız. Bu hocalar şöyle, yani her zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bunlar çok sistemli, çok akılcı davranan hocalar. Yani bunlar kendini şeyde göstermiyor. Zaman zaman göstertiyor. Biri tescilli aslında. O kendini zaten iyi biliyor. Yani onlar gerçekten işini çok iyi biliyor. Mesela örnek vereyim, ben şimdi birini suçlayacak var aslında. En son Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonu olduğumda beni kampa çağırmak zorundalar. Çünkü ben şampiyon olmuşum ve finalde olimpik sporcuyu yenmişim. Ona karşı galibiyet elde etmişim. Beni kampa çağırmak zorundalar. Yani bunun onların çağırmama gibi bir lüksü yok ama beni kampa çağırmadılar. Tabii bununla ilgili de yakında veya ilerleyen zamanlarda büyük gündem olacaktır. Yani bununla ilgili konuşacağım. Yeri ve zamanı gelince herkesin neler yaşadıysam kamp ortamlarında veya öncesinde bunların hepsini teker teker anlatacağım. Ve gerçekten belki bir skandal olabilir. Bir skandalla yine ismim anılacak. Zaten hep skandallarla işte sivri dilimle hep anılıyorum işte. Farklı bir yüzüm. Aslında Türkiye'de boksun farklı bir yüzüyüm ben. Yani çok konuşulan birisiyim. Özellikle de arkamdan çok konuşuyor insanlar. Yani bunların da niye konuştuğunu da ben size söyleyeyim. Selam, bir davanız vardı, bu muydu hocam? Benim çok davam var. Yani şöyle arkadaşlar. Şimdi benim arkamdan şöyle bir şey söylüyorlar. İşte Erdal diyorlar. Şimdi ben size şöyle anlatayım. Durumu anlatayım. Ondan sonra anlayın. İşte yine bir hakem duyuyor. Hakem benim için şöyle bir şey söylüyorlar. Diyorlar ki Erdal İnanlı işte yurt dışında dövüşemiyor. Kötü maçlar atıyor. İşte e, Valentin Spolyevski onu takıma koyuyor, işte onu sevdiği için takıma koyuyor falan. Benim arkamdan baş antrenör için hani ben iyi değilmişim. Yurt dışlarında da dövüşemiyormuşum. İşte Valentin Spolyevski de beni sevdiği için şeye koyarmış. Takıma koyarmış. Yani Valentin Spolyevski de babamın oğlu değil. Ben hiçbir zaman hayatım boyunca Valentin Spolyevski'yi görmedim, tanımadım. Sadece milli takımda tanıdım. Yani o beni orada gördü. O da beni orada görmesinin sebebi yeteneğimi gördü. Boksumun kalitesini gördü. O ışığı gördü. Doğal olarak da benim üzerime düşmeye başladı. Neyse gittik buradan Rusya'ya, Avrupa Şampiyonası'na. İşte Ukraynalıyla maç yaptım. Ukraynalı'dan maç aldım. Finalde de Rus'la dövüşeceğim. Neyse Rus'la
kafa kafaya maç yaptım. Hatta fazlam vardı, eksiğim yoktu. Ama orada da tutup da bana maçı vermezler zaten. Yani Rus'ta finalde dövüşüyorsun, vermezler. Yani biraz üstün de olsam veya berabere de kalsam Rus'a verirler maçı doğal olarak. Neyse hakem beni çağırdı. İşte dedi, ismini de verebilirim aslında. Murat ismi hakemin. Murat bir şeydi işte, şu anda aklıma gelmiyor. İşte sporcular da orada. Erdal oğlum dedi, senin hakkında dedi işte diyorlardı dedi. Yurt dışında dövüşemiyordu. Yok şöyle yok böyle diyorlardı dedi. Ama gerçekten dedi ben seni dedi burada gördüm dedi. Rus boksörü tanıyorum dedi. Çok iyi boksör dedi. Sen ona karşı çok iyi dövüştün dedi. Fazlan vardı, eksiğin yoktu dedi. Seni gel dedi alnından öpeceğim dedi. Beni geldi alnımdan öptü. Neyse işte Akdeniz oyunlarına gittik. Tabii benim en büyük şanssızlığım da boksumun, aslında boksum kaliteli, iyi de bir boksörüm. Benim en büyük şanssızlığım Avrupa'dan, dünyadan bir madalya alamamam. Yani o madalya alamamam, kendime bir etiket yapıştıramamam. Hani beni bir artık şey gibi gösterdi. Yani başarısız biri gibi gösterdi. Çünkü madalya maçlarında finalde karşılaşacağım boksörlerle karşılaşıyorum. Ve doğal olarak da benden baktığımız zaman hem maç sayısı olarak çok, yurt dışında daha çok dövüşmüş, hem de tecrübe olarak da çok yüksek. Tamam mücadele ediyorum ama yani sonunda kaybediyorum, yani puan olarak kaybediyorum. Savaşıyorum. Tamam problem yok. O bana vuruyor, ben ona vuruyorum. Bunda sıkıntı yok. Neyse ben Akdeniz oyunlarına gittim. Tabii yine başkanın kulağına gitmiş. İşte demişler ki işte başkanım bu Valentin Spolyevski Erdal İnandı'yı takıma sokuyor. İşte sevdiği için sokuyor. Neyse ben bu Aubali Nordine var işte WBC'de dünya şampiyonu olan. Neyse onda ben maça çıktım. Çeyrek finalde yine o geldi. Yani finalde dövüşeceğim. Çeyrek finalde geldi. Neyse ben onunla karşılaştım. Başkan maçı izlemiş. İşte Valentin'le maç bitti. Başkan karşımıza çıktı. Aferin oğlum dedi. Çok iyi maç yaptın dedi. Boksörü tanıyorum dedi. Çok iyi boksör dedi. Ondan sonra sen dedi bana direkt dünya şampiyonasına gidiyorsun dedi. Bir de dedi diyorlardı dedi işte yok Valentin dedi tutuyor falan diyorlardı dedi. Yok dedim başkanım dedim, ben dedim yani ben çalışıyorum dedim. Ben hakkım olmayan hiçbir şeyi zaten istemem dedim. Bu şekilde diyalog geçti. Neyse bana dedi ki sen dedi direkt dedi İtalya'ya dünya şampiyonasına gidiyorsun dedi. Neyse İtalya'ya gideceğiz dünya şampiyonasına. Şanssızlık üst üste gelecek tabi. Dünya şampiyonasına gidiyoruz. Benim o zamanlar Avrupa'da, dünyada veya herhangi bir yerde bir madalyam yok. Baktım beni tutmuşlar, seri başı yapmışlar. En kaliteli 5-6 boksörün, 7 boksörün içine koymuşlar. Doğal olarak oradan da çıkmak ya onlar kadar tecrübeli olman lazım. Onlar kadar ringde rahat olman lazım. Onlar kadar büyük atmosferlere alışkın olman lazım. Doğal olarak ben de o zaman yeni yurt dışına falan çıkıyorum. Kısa sürede işte birçok yurt dışına çıktım ama yine benim için ortam büyük bir organizasyon. Tamam bende özgüven var. Yani kendime çok güveni olan birisiyim. Çıktığım boksör Khalid Yafai. O da dünya şampiyonluğu yaşamış. Profesyonel de bir boksör. Zaten tanırsınız Yafai'yi. Neyse bundan çıktık. Tabii bu daha önceden bizim birkaç Türk boksörü yatırmış işte. Yatırmış mı, yenmiş mi, ne yapmış bilmiyorum. Yani o boksör hakkında işte bana iyi diyorlar. Şöyle böyle. Ya benim için iyi kötü olması önemli değil. Ben zaten çıkacağım, dövüşeceğim. Ama hep bende şu var. Yani bir madalyalıyım. Elim boş dönmesin. Dönmeyeyim hani ülkeme. Doğal olarak onunla karşılaşıyoruz. Bakıyorum normalde mesela birbirimizle çarpışsak gerçekten güç olarak ondan daha da sağlam durabiliyorum diyeyim, yani sağlamım. Ama baktığım zaman ringi rahat kullanan, örnek vereyim, ringde daha esnek, o benden daha rahat kullanıyordu ringi ve daha esnekti. Bunu kabul ediyorum. Ama şu anda tabii ben bir onun seviyesindeyim ringde rahatlıkla. Ben de şu an o rahatlık bana oturdu ama geç oturdu tabii. Sonra işte aldım birkaç yumruktan sonra kaç 13-3 maçı kaybettim.
O da belki Alman'la karşılaştı. Alman da dünya şampiyonu oldu. Alman'dan puan olarak da öndeydi. Alman içeriden yumruklarla son anda maçı çevirdi. Kendine çevirdi. Alman da dünya şampiyonu oldu. Yani beni geçen İngiliz belki o da dünya şampiyonu olacaktı. Alman'ı yenseydi dünya şampiyonu olacaktı. Yani banko yani. Alman da dediğim gibi son anda maçı çevirdi. Ona kadar İngiliz öndeydi. Şimdi benim her dövüştüğüm turnuvada dünyada dünya şampiyonluğuna kaybettim. Askeriyede. Akdeniz'de çeyrek finalde yine Akdeniz şampiyonluğuna. Yine Akdeniz'de yine Akdeniz şampiyonluğuna. Yani her kaybettiğim boksör şampiyondu. Üniversiteler Avrupa'da gittiğim özel maçlarda üniversiteler dünyada ikinci oldu. Yani onda da Kazak'la dövüştüm. Üniversiteler dünya şampiyonasında çok fazla hazırlanamadım. Çünkü tek başıma çalıştım orduda. Doğal olarak da partnerim yok orduda. Buradan ağrı çalışıp gittiğim için de fazla bir nasıl söyleyeyim ringde varlık göstertemedim. Belki de benim en kötü maçlarımdan bir tanesi üniversiteler dünya şampiyonasındaki maçımdır. Dur bakayım. Dur mesajı okuyayım. Hocam boksu geliştirmiyor ama çene boksu geliştirmiyor. İlk Barbarossa hoca denemek istedi. Daha Devran hocaya bilmiyorum mu dedin. İlk günden sparring yaptırmaz arkadaşlar. Yani ilk günden sparring olmaz. Öyle bir şey yok yani. Şimdi hocayı da zan altında bırakmayın. Yani ilk günden sparring yaptıran hocanın akli bir sorunu vardır. Psikolojik tedaviye ihtiyacı vardır o hocanın. Yani o kimse ben ilk model çalışmalara başladığımda 4 ayımdayım. Sparringler 2 ay sonra başlayacağım. Vallahi ben çocuklara ilk geldiği ay belki yani üzerinde duracağım bir ay 2 ay ayak çalıştırırım. Yani bir ay 2 ay sadece ayakları. Sadece ayak bir ay 2 ay sadece ayaklar üzerine. Ayaklar ayaklar. Yani boksta örnek vereyim. Kaçarı yok. Ya benim hocam bana 6 ay bana ayaklar ve sol direk attırdı. Ne sparring. Aynen öyle Barbaros'ta. Kardeşim boksta ayak Yakup öyle diyor abi. O desin. Yani onun hocasında dediğim gibi o hoca kimse bilmiyorum bir problem vardır kafasında. Yani öyle bir şey olma şansı yok. Hem de şöyle arkadaşlar yani boksta ben şimdi doğrusunu söyleyeyim. Birçok antrenör görüyorum boksta. Yani şimdi antrenör düşünün. Bir antrenör. Vallahi oldu abi. Tamam doğrudur kardeşim. Ama o antrenöre sen gidecek ki Erdal İnanlı diye bir hoca var de boks antrenörü. Aynı zamanda milli sporcu de. O hocanın kafasında bir problem vardır dedi de. Beni de siz hocam çıkarttırdınız ya de. Şeyde ilk geldiğimde şeye. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Yani
hocalar. Hoca. Yani birçok hoca var. Şimdi hocaları sıralarsak kalite kalite sıralayalım hocaları. Bence bırak kanka orayı. Aynen öyle. İyi akşamlar Barbaros. Hoş geldin kardeşim. Problem yok. Hoca da yumruk yemeye alışmam istedi. Hayır öyle bir şey olmaz. Şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi hoş bulduk hocam. Şimdi şöyle düşünün. Hocalar. YouTube'da bir sürü hoca var. Sivil hayatta bir sürü hoca var. Şimdi bunları sıralayalım. Bunları sıralayalım. Baktığımız zaman 100 tane hoca. Birinci sıradaki daha iyi. İkinci sıradaki ondan biraz daha iyi. Üçüncü bu şekilde ilerliyor. Tabii ilk sıra zirvedeki hoca. Yani işi çok iyi bilen, boksun boks psikolojisini bilen, boksörün psikolojisinden anlayan, boksörün fiziken, ruhen neler düşündüğünü yaşayan, her şeyiyle donanımlı, bilgili, kültürlü, örnek vereyim, boksun bütün tekniklerini bilen top noktadaki zirvedeki antrenör. Bu baş antrenör. Yani onunla yardımcı antrenör bu şekilde gider. Şehirlere baktığımızda şehirlere baktığımızda doğal olarak şehirlerde de arkadaşlar çok iyi antrenörler ne yazık ki yok. Yani ben şu an mesela milli takımda da antrenörler var. Bir saniye şunu bir düzelteyim ben. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Bir sorun var mı? Görüntüde. Ha şimdi düzeldi. Geliyor. Ha tamam. Şimdi arkadaşlar Temiz hocam tamam. Şimdi şöyle söyleyeyim. Birçok antrenör var. Yani isimleri var. Antrenör belgeleri var. Problem yok. Şimdi arkadaşlar her belgesi olan iyi bir antrenör müdür? Bence değildir. Belgesi yok. İyi antrenörler var mı? Var. Birçok vardır. Boksu anlayan, boksu bilen. Ya her şey belge demek değildir. Yani mesela şöyle düşünün. Ehliyet var. Ehliyeti olmayan birisi de çok iyi araba sürüyor. Ehliyeti olan birisi var. Araba sürmeyi bilmiyor. Bunu böyle düşünün. Yani önemli olan bir insanın dediğim gibi boksta bütün her şeyini bilmek. Çalıştırma taktiğini yani mesela ben sporcularımı çok mu bilimsel çalıştırırım? Bilimsel çalıştırmam. Ben nasıl çalıştırırım? Boksta sporcuma ne gerekiyorsa onu çalıştırırım. Ayaklarımın güçlü olması gerekiyor. Onu çalıştırırım. Örnek vereyim bellerini kolu güçlü olması gerekiyor. Kolunu güçlendirmek için neler yapması gerektiğini öğretirim. Dostum en iyisi yurt dışı. Buradaki bu arada niye demedin hocaya? Ben yapamayım ya da kask falan takarım diye. Yani demek istediğim şöyle. Antrenörlerin seviye seviye bunlara ne derler? Seviye seviye bunlar değişiklik göstertebiliyor. E, Mesela ben milli takımda milli sporcu olmuş da birçok antrenörler var. Ben onların da bazen bakıyorum mesela lapa verirken veya bu öğretirken hani gerçekten bazen hayret ettiklerim oluyor. Yani gerçekten işin içinden gelen birisi işi de biliyor ama kimine yakışmıyor bu yani gerçekten hani bana yakışıyor mu diyeyim kendimi de şöyle söylemeyeyim. Hani sana çok mu yakışıyor? Bana da belki yakıştığım yan olacaktır. Ona iddia etmem. Ama gerçekten yani göstertirken bakıyorum yani çok robot yani robot bir şey gösterirken bir şey anlatırken yani bir sporcuya önemli olan antrenör olsun veya hangi branş olursa olsun anlat tarzı çok önemlidir. Onun anlayacağı tarzda. Mesela sporcuya örnek vereyim alta vurduğu zaman yukarı da vuracak. Yani bunu anlatman lazım. Fent yaptığında sporcuna şunu göstermen lazım. Kandırılmamayı da öğretmen lazım. Hem kandırmayı rakibine fent yaptığında hem de kandırmamayı da öğretmen lazım. Arkadaşlar şöyle birçok mesela bu
yumruk atarken de yumruk yememeyi öğreneceğiz. Örnek vereyim, yumruğu atarken rakibinden yumruk geldiğinde hemen defans yapabileceksin. Yani bunu önemli olan bu. Mesela yumruğu atıyorsun, baktın oradan yumruk geliyor, hemen kapatacaksın veya kapatacaksın.